Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün dinamik, eğlenceli bir konu işleyeceğiz. Biliyorsunuz bütün dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Ve bu mücadele esnasında markalar da bu durumla mücadele etmek durumundalar. İnsanları teşvik etmek için aynı zamanda belki de bu durumu, bu güncel konuyu pazarlama stratejilerine yontarak bazı reklamasyon çeşitleri uyguladılar. Bazı pazarlama şekilleri uyguladılar. Bildiğiniz gibi bugün marketing yani pazarlama olayında dijitalize olmak çok ciddi önem kazandı. Ciddi bütçeler ayrılmaya başlandı. Hatta şu da söyleniyor biliyorsunuz, koronavirüs sonrasında artık iyice her şey dijitalleşecek, iyice elektronikleşecek. Şimdi hazırsanız markaların ne tarz reklamasyon yaptıklarını koronavirüsle ilgili olarak incelemeye başlayalım. İlk sırada Burger King ile başlıyorum. Şu an ekranda gördüğünüz afiş Burger King'e ait. Burger King hamburgerlerinin evde nasıl üretilebileceğini dair bir afiş hazırlamış. Burada gördüğünüz şekilde Whopper'ın içeriğini bize açıklamış. Bu malzemeleri eve alıp bunları birleştirerek bir Whopper yapabilirsiniz demek istemiş. Stay home yani evde kal diyoruz biz Türkçe'de. Evde kalmayı insanlara teşvik etmiş. Bence oldukça naif. İkinci sıraya Mercedes'i koymak istiyorum. Mercedes de güzel bir şey yapmış. Bildiğiniz gibi şu an ekranda gördüğünüz logo Mercedes'in modifiye edilmiş logosu. Normalde bu logo nasıldı? Ortadaki yıldız çevredeki yuvarlığa değiyordu. Yıldızı küçültmüşler, çemberden uzaklaştırmışlar, teması kaldırmışlar ortadan. Bu sayede logolarıyla evde kal mesajı vermişler. Bu da gerçekten hoş ve yaratıcı bir tasarım olmuş. Şimdi üçüncü olarak baktığımız zaman Jack Daniel's bildiğimiz gibi dünyaca ünlü bir viski markası. Burada ne yapmış? Jack Daniel's insanları evde kalmaya teşvik ediyor. Jack stays home diyerek insanları evde kalmaya teşvik etmiş. Bu da gerçekten hani markanın adını hatırlatıcı ve insanları evde kalmaya yönlendirici, sevk ettirici bir logo olmuş. Hani Jack bile evde demek istiyor. Ardından Ikea'nın logosu geliyor. Şimdi Ikea ne yapmış? Ikea da güzel bir şey yapmış. Ikea kullananlar bilirler. Ikea'nın paketleri demonte şekilde alınır, eve götürülür ve evde yapılır. İçerisinden de nasıl yapılacağına dair bir kullanım kitapçığı çıkar. Ve paketin içinden çıkan ürünlerin bir listesi ilk olarak listelenir. Buraya baktığımız zaman listeye ne yapmışlar? Normalde burada vida, işte sıkma aleti falan onların fotoğrafları ve resimleri ve adetleri yazarken bir anahtar, bir kilit, evde kalacağımızın manasına gelen de 100 tane tuvalet kağıdı şeklinde yazmışlar. Ve Ikea'nın montaj kağıtlarında önemli uyarılar bulunur. Şöyle yap, şöyle yapma şeklinde. Buraya baktığımız zaman kapının kapalı olduğu hali doğru, kapının açık olduğu hali yanlış olarak tanımlamışlar. Şimdi sırada LC-Waikiki markası var. Bildiğimiz gibi LC-Waikiki bir yerli bir marka. Ama dünyaya açılmış, dünyaya mal olmuş bir firma. LC-Waikiki de çok hoş bir fikirle gelmiş. Bakarsanız burada görünen kişinin alt kısmı ev hali, üst tarafı resmi bir şekil. Yani bu home office toplantılarına yönelik bir kreasyon çıkarttık gibi bir espri yapmışlar. Altı ev, üstü iş şeklinde de bir hashtag başlatmışlar. Oldukça yaratıcı ve akılda kalıcı. Bugün de çoğumuz katıldığımız toplantılara muhtemelen online olarak bu halde katılıyoruz. Şimdi sırada Guinness biraları var. Guinness biralarının yaptığı amblemi görüyorsunuz. Burada ne demek istiyor? Yukarıda gördüğünüz koltuk aslında burada bir dikkatli gözler görecektir. Burada bir Guinness bardağı, bira bardağı silüeti var. Ve buradaki yukarıdaki koltuk evde kalı temsil ediyor. Ve o bardağın biranın köpüğünü temsil ediyor. Yani anlayacağınız üzere kendi bardakları üzerinden yürümüşler. Ve üst tarafa koltukla köpük yapmışlar. Alt tarafta da stay home yazıyor. İnsanları evde kalmaya teşvik ediyorlar. Şimdi burada Starbucks'larla ilgili bir gösteri var. Bu Hindistan'da yayınlanmış Starbucks tarafından. Mesajda şöyle bir şey yazıyor. Our siren is home and safe. Burada demek istenilen şu, dikkat ederseniz Starbucks'ın logosunda ortada bir kadın vardı. O kadın da şu an yerinde değil. Yani siren da şu an evinde dinleniyor. Stay home yapıyor, yani evde kal kurallarını uyguluyor. Kendini izole etmiş halde demek istiyorlar. Ve bu şekilde bir viral yapmışlar. Oldukça eğlenceli. Sırada Audi markası var. Bildiğiniz gibi Audi logosundaki bu çemberler normalde iç içe geçmiş çemberlerdir. Birbirine kilitli çemberler. Ve Audi bu çemberleri birbirinden ayırmış ve izole olun, birbirinize yaklaşmayın, sosyal mesafeyi koruyun şeklinde bir mesaj vermek istemiş. Audi'nin yapmış olduğu, bildiğiniz gibi araba markası olan Audi'nin yapmış olduğu bu çalışmada oldukça yaratıcı. Bugün ben sizlerle firmaların yapıp yayınladığı logolarını, yeni reklamlarını paylaştım. Bir de dünya çapında gelişen gerilla marketing diye bir fikir var. Bu gerilla marketing de dijital pazarlamanın artmasıyla artan bir oluşum. Gerilla marketing ne demek? Kısaca bahsedeyim. Bunu firmaların resmi kaynakları ya da
marketing yani pazarlama departmanları yapmıyor. Harici tasarımcılar kendi yaptıkları fikirleri getirip firmalara sunuyorlar ve el altından internet camiasına, sosyal medyaya sunuyorlar. Sosyal medyada da bu reklam logo yayılarak ciddi derecede firmanın bilinçaltında reklamı yapılmış oluyor. Bu da değişik bir yol. İnternette şu an gerilla marketingle yapılmış gerçekten çok yaratıcı reklamlar var. Ben eğer bu video ilgi çekerse bir sonraki videomda da bu gerilla marketingin yani bireylerin yaptığı reklam faaliyetlerinin neler olabileceğini, güzel fikirleri ünlü markalara dair sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımı beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.